Sınır sorunlarından bahsedebiliriz. Sınır sorunları henüz mesela Tacikistan ve Afganistan'la tam olarak çözülebilmiş değil. Münevver Kare ilk Cedid Okulu'nu açıyor Türkistan'da. Ardından Abdurrauf Fıtrat'tan bahsetmemiz gerekiyor. Yine Çolpan son derece önemli. İslam'ın beşiği aslında Özbekistan. Buhara, Semerkant çok önemli şehirler, kadim şehirler. Daha önce bir batıya yakınlaşma gözükürken 2005 sonrası tekrar Rusya yanında yer alma söz konusu oluyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün sizinle önceki Kazakistan programımıza bir referans olarak tekrar bir program yapmak üzere bir araya geldik. Bugün Kazakistan'dan ziyade bir sınır komşusuna doğru yolculuk yapmak istiyorum. Özbekistan'dan bahsedelim. Hocam Özbekistan nasıl bir ülke? Kazakistan'dan bahsetmiştik biz daha önce. İşte iki dilli bir ülke olduğundan, demografik yapısından bahsetmiştik. Özbekistan, Kazakistan'la karşılaştırdığımızda homojen bir yapıya sahip, daha çok Özbeklerin yaşadığı bir ülke. Mesela Rusları söylersek %2 oranında Rus nüfusun bulunduğunu söyleyebiliriz. Özbekçe kullanılıyor. Latin alfabesine geçtiler bağımsızlıktan hemen sonra 1993 yılında. Ama gittiğimizde aslında hala Kiril alfabesinde kullanıldığını aynı anda görüyoruz. Nasıl bir ülke dersek, bağımsızlıktan hemen sonra aslında lider ülkelerden biri, Orta Asya'nın lider ülkelerinden biri olarak konumlandı. Yani Orta Asya'da bir lider varsa onun Özbekistan olabileceği söylendi. Ama zaman geçtikten sonra Kazakistan'ın doğal kaynaklarının etkisi, yabancı yatırımcı almasıyla daha öne geçtiğini bu anlamda söyleyebiliriz. Kadim şehirlere sahip bir ülkeden bahsediyoruz. İslam'ın beşiği olmuş, çok önemli bilim insanları yetiştirmiş bir ülke. Bu da şu anda daha öne çıkıyor işin açıkçası. Hocam ülkede son yıllarda gerçekleşen ekonomik ve sosyal değişimleri neye bağlıyorsunuz? İki dönemden bahsedebiliriz bu konuda. İslam Kerimov dönemi, hemen bağımsızlıktan 2016 yılına kadar İslam Kerimov ülkeyi yönetti. Bu dönemde değerlere baktığımız zaman hangi değerler daha öne çıktı? İşte büyüklere saygı, misafirperverlik. Bu büyüklere saygı kavramı aslında bizim söyleyebileceğimiz bir aslında üst yapıya saygıyı da gerektiriyor. Çok fazla karşı çıkmamayı da gerektiriyor. Bunun önemli olduğunu görüyoruz. İslam Kerimov başlangıçta Türkistan ortak evimiz fikriyle ortaya çıktı. Merkezi Asya'da Özbekistan'ın liderliğinde bir gelişme, kalkınma, diğer ülkelerle de daha iyi ilişkileri savundu. Bu bir dönem başarılı da oldu. Biliyorsunuz daha önce sizinle yaptığımız programda Kazakistan'dan bahsetmiştik. Nazarbayev'in Avrasyacılığının üzerinde durmuştuk. Benzer şekilde İslam Kerimov'un da Türkistan ortak evimiz ve Merkezi Asya'da bir liderlikten bahsettiğini söyleyebiliriz. Bu dönem aslında Turancı Türkçü fikirlerin de yeşerdiği, önem kazandığı bir dönemdi. Ancak muhalif partiler de ortaya çıktı. Demokrasinin etkisiyle, çok partili yaşama geçişle. Yeni aslında devlet yapım sürecinin olduğu bir dönemde bu partilerin de daha farklı istekleri, ajandaları olduğu ortaya çıktı. Bu da aslında Özbekistan'da bir muhalefetle iktidar arasında bir sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Cedidçilik akımının Özbekistan'daki kültürel ve sosyolojik alandaki değişim üzerinde nasıl bir etkisi var? Şöyle söyleyeyim, aslında biraz önce bahsettiğimde yarım da kaldı. İslam Kerimov döneminden bahsettikten sonra 2016'da yaşamını kaybettikten sonra biz Şevket Mirziyoyev döneminden bahsediyoruz. Bu dönemde daha açıklık, daha şeffaflık gördük. Sivil toplum kuruluşlarına daha fazla özgürlük tanındı. Dışarıya açılma, yabancı yatırımcılarla birlikte hareket etme söz konusu oldu. Yani Özbekistan'ın dışa açılması aslında 2016 yılından sonra gerçekleşti. Değerlere gelince dediğimiz gibi büyüklere saygı evet devam ediyor, misafirperverlik devam ediyor ama bir de geçmişle ve ulus yapım süreciyle ilgili bir özel dönemden de bahsedebiliriz. Her ne kadar bahsettiğim gibi başlangıçta İslam Kerimov'da Türkistan fikrine son derece önem verirken dediğim gibi farklı akımların da etkisiyle burada daha korumacı bir yaklaşıma geçti. Mirziyoyev döneminde ise bir açıklık politikasının olduğunu, gelişimlerin daha hızlı seyrettiğini söyleyebiliriz. İki konudan bahsettiniz. Yine ulus yapım süreciyle ilgili. Cedidçilik yanında belki Korbaşı hareketi, basmacı hareketinden de bahsetmek gerekiyor. Ulus yapım sürecinde belli konular daha öne geçti. Ben Özbekistan'ı ziyaret ettiğim zaman şunu gördüm. Cedidçileri hatırlama, onları onore etme, ön plana çıkartma, yeniden onların hak ettikleri yeri verme söz konusu. Cedidçilik nedir bir hatırlamakta fayda var. Kemal Gasparalı'nın
bir fikri bu. Aslında önce dilde, fikirde, işte birlikten bahsediyorlar. Ve bu fikir aslında Kırım, Azerbaycan, ardından da Türkistan'da yeşeriyor. Amaç nedir? Evet, biz geride kaldık. Eğitimimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bir ortak dil kavramı. Evet, lehçeler son derece önemli ama bizim birbirimizi anlamamız gerekiyor. Önce lehçeleri öğretelim, sonra Türk dili. Bu İstanbul Türkçesi olabilir. Ardından Cedid okulları batıcı eğitim tarzı, yani evet İslami bilimler öğretilmesi gerekir ama bunun yanında matematik, tarih, coğrafya da öğretmemiz gerekir. Cedidler işin açıkçası o toplumun en aydın, sorunları nasıl çözebiliriz diye uğraşan ekibi. Okulları açıyorlar. Bu okullarda öğretmenlik yapıyorlar. Sadece öğretmenlik yapmakla kalmıyorlar. Tiyatro eserleri yazıyorlar. Ders kitapları yazıyorlar ve amaçları daha iyi nasıl bir yaşam bu topluma verilebilir. Ancak Cedidcilerin yaşadığı dönemi de bir düşünmemiz gerekiyor. İşte 1901'de Münevver Kare ilk Cedid okulunu açıyor Türkistan'da. Ardından Abdurrauf Fıtrat'tan bahsetmemiz gerekiyor. Yine Çolpan son derece önemli. Bir de Mahmut Hoca Behbudi'den belki bahsetmemiz gerekiyor. Gerçekten son derece çağının ötesinde fikirleri var. Bir Türkistan muhtariyetinin olması gerektiğinden bahsediyor. Mesela bugün hala Özbekistan'da düğünlere, ölüm törenlerine ciddi paralar harcanıyor. Daha o dönemde Behbudi bu konudan bahsediyor. Yani bunun engellenmesi gerektiğinden. Önem verilen konulardan biri yine farklı dilleri de öğrenelim. Bir ortak Türkçe de olsun. Önemli bir konu da mesela Emir Timur son derece önemli. Özbekistan'ın ulus inşa sürecinde de. Şunu söylüyor, yani Kazaklar, Kırgızlar, Sartlar, Özbekler hepsi Emir Timur'un kardeşleriydi. Onun soyundan geldiler. Yani bir ayrım olmaması gerektiği fikri aslında Behbudi'nin ana fikirleri. Cedidcilerin belki bir süre eleştirmelerinin nedeni bir Bolşevik devrimi söz konusu, bir kısmı halkların kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri fikrine inanarak tabii ki bu yeni devrimci fikirlerle de harmanlıyorlar düşüncelerini. Bu da bir komünist yanlısı, bir de milliyetçi kesimin Cedidciler arasından ortaya çıkmasına neden oluyor. Sonları gerçekten kötü. Aslında Kazakistan'la ilgili programımızda da bahsetmiştik. En önemli, en çok ülkesi için uğraşmaya çalışan, sorunları çözmeye çalışan aydın, açık fikirli insanların aslında özellikle 1937-38 döneminde rejim güçleri tarafından öldürüldükleri gözüküyor. Bu da aslında ciddi bir sekteye uğraması, o yenileşme, iyileşme akımlarının sekteye uğramasına neden oluyor. Şimdi ise gittiğim zaman bunu görerek çok mutlu oldum işin açıkçası. Cedidcilerin yeniden ülkenin son derece önemli değerleri olduğu, üniversitelerde bunlarla ilgili programların yapıldığını gördüm. Türk Devletleri Teşkilatı son derece önemli. Özbekistan'ın bu teşkilatın üyesi olması da o şekilde. Bir toplantıda mesela Çolpan'ın Güzel Türkistan Marşı vardır. Özellikle diasporadaki Türkistanlılar için bir milli marş niteliğindedir. Bunun mesela söylendiğini görmek son derece önemli. Yani tarihiyle barışma demiyorum ama tarihini yeniden hatırlama, değerlerini yeniden hatırlama ve daha güçlü olma yolunda ciddi adımlar attığını söyleyebilirim. Özbekistan turizm açısından açıldı, ekonomik anlamda açıldı, ticari ilişkileri açısından açıldı. Bu ziyaretler de önemli. Dediğim gibi İslam'ın beşiği aslında Özbekistan. Buhara, Semerkant çok önemli şehirler, kadim şehirler. Buraları ziyaret ettiğiniz zaman yine o dönemlerin önemli ilim ve bilim insanlarının, dini liderlerin ziyaret etmek de önemli. Yani geçmişle bir barışma, geçmişi hatırlama ve bunu dış dünyaya da sunma söz konusu Özbekistan'la ilgili olarak. Hocam, Özbekistan'ın uluslararası örgütlerle işbirlikleri hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, dış ilişkilerinden bahsederken biz özellikle uluslararası örgüt üyeliklerine önem veriyoruz. Bu aslında bölgeselleşmenin de önemli bir unsuru. Yani hangi örgütlere üye, kendine hangi konularda bağlamak istiyor, hangi standartlara uymak istiyor. Bu da geçmişten günümüze biraz farklılık arz ediyor. Kazakistan konusunda bahsettiğimiz gibi Kazakistan aslında çok yönlü, çok taraflı bir dış politika yürütüyor. Çok fazla sayıda uluslararası örgütün içinde. Özbekistan'da durum biraz daha farklı oluyor. Yani korumacı bütünleşme dediğimiz bir kavram söz konusu. Nedir farklılıklar hocam?
Özellikle farklılık şu, Kazakistan kadar mesela Rusya'nın girmiş olduğu pek çok örgütlenmede biliyorsunuz Kazakistan yer alıyor. Ya da başka örgütlenmeler içinde de yer alıyor ya da kurucu üye olarak gözüküyor. Özbekistan'da bu konuda biraz daha farklı bir tutum söz konusu. Tabii her ülkenin içinde bulunduğu koşullar önemli. Orta Asya ile ilgili genel olarak ve özelde üzerine basmam gereken, üzerine durmam gereken konu uluslararası örgüt üyeliğine biraz daha korumacı yaklaştığı, biraz daha uzak yaklaştığını söyleyebiliriz. Öncelikle mesela 1999'da Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden ayrılıyor. Burada Rusya'nın liderliği söz konusu bir askeri antlaşma. Buradan ayrılıyor. Guam denilen başka bir örgütlenmenin içine giriyor. Ardından 2005'te Andijan olaylarını hatırlamamız gerekiyor. Andijan olayları ülke içerisinde bir karışıklığa neden oluyor ve Özbekistan dış ilişkilerini bu ayaklanmadan sonra ciddi şekilde değiştiriyor. Daha önce bir batıya yakınlaşma gözükürken 2005 sonrası tekrar Rusya yanında yer alma söz konusu oluyor. Guam'dan ayrılıyor. Tekrar Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüne üye oluyor. Ve şunu söyleyebiliriz. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda biraz daha farklı bir tutum içerisinde kaldığını söyleyebiliriz. 2012'ye geldiğimiz zaman tekrar bu örgütün içinden çıktığını ve bir askeri örgütün içerisinde yer almayı pek arzu etmediğini de görüyoruz. Özbekistan bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın son derece önemli bir üyesi. Bu örgütlenme 2009'da kuruluyor ve 2019'da yani 10 yıl sonra aslında Özbekistan'ın bir üye olarak bunun içerisinde yer aldığını görüyoruz. Diğer önemli bir örgütlenme Çin ve Rusya'nın liderliğinde olan Şangay İşbirliği Örgütü. Özbekistan bu örgütün de içinde. Ama dediğim gibi biraz daha devleti, rejimi koruyan bir anlayışın söz konusu olduğunu söylememiz mümkün. Hocam enerji politikaları açısından Özbekistan'ın strateji ve amaçları hakkında neler söylemek istersiniz? Özbekistan doğal kaynaklar açısından zengin, önemli mineralleri de olan bir ülke. Özellikle doğal gazdan bahsedebiliriz. Bunu şöyle mukayeseli olarak anlatalım. Ne kadar üretiyor, ne kadar ihraç ediyor. Türkiye'nin yıllara göre değişen mesela 48 ila 55 milyar metreküplük bir ihtiyacı var. Özbekistan her sene 49 milyar metreküplük bir doğal gaz üretiyor. Bunun 13 milyar metreküpünü de ihraç edebiliyor. Bu önemli bir şey. Ama onun dışında söyleyebileceğimiz uranyuma sahip, altına sahip, bunlar da ülke için önemli. Mesela ithalat-ihracat dengesinden bahsettiğimiz zaman hani Rusya ve Çin önde giden ülkeler, yine de baktığımız zaman Özbekistan'ın gerçekten ihraç olarak daha fazla ihraç ettiğini bu ülkeleri ithalatından çok söyleyebiliriz. Bu anlamda şanslı bir ülke olduğunu söylememiz mümkün. Yine enerji kaynakları dışında Özbekistan dediğimiz zaman pamuk ihracatından bahsetmemiz gerekiyor. Ülkenin ekonomisi açısından son derece önemli. Yine tarım ürünleri, sebze meyve üretiminde son derece önemli. Bu anlamda şanslı bir ülke olduğunu söylememiz mümkün. Hocam peki Özbekistan'ın sorunları neler? Sorunların neler? Benim ilk aklıma gelen bir çevre sorunu. Aral Gölü'nün kuruması, özellikle pamuktan bahsettik. Pamuk üretimi için işte belli uygulamalar yapılıyor. Bu da aslında toprağın kirlenmesine, suyun kirlenmesine neden oluyor. Bu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte Aral Gölü, yine ona yakın olarak özel bir bölgesi var. Karakalpakların yaşadığı. Etkilendiğini söyleyebilirim. Bağımsızlıktan sonra aslında nedir? Sovyetler Birliği'nin çizmiş olduğu sınırlar, işte boylardan millet yaratma, sonra devlet yaratma süreci. Şimdi Özbekistan'ın bağımsız bir devlet olarak güçlü olması gerçekten hem bölge için hem Türk dünyası için son derece önemli. Bu yönde de ciddi adımlar atıldığını yeni devlet başkanı ile birlikte söylememiz mümkün. Ancak sorunların hepsi bitti mi? Bitmedi. Özellikle sınır sorunlarından bahsedebiliriz. Sınır sorunları henüz mesela Tacikistan ve Afganistan'la tam olarak çözülebilmiş değil ama güzel haberler alıyoruz. 2023 yılı itibariyle Kırgızistan ve Kazakistan'la bu anlamda sorunların belli anlaşmalarla çözüldüğünü görüyoruz. Yine Türkmenistan'la nehirler üzerindeki bir anlaşma olduğunu, su yönetimiyle ilgili bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Yine su sorunu var bölgede. Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkeler suyu tarım için kullanmak isterken enerji yoksulu olan ülkeler yani Tacikistan, Kırgızistan bunu barajları için, elektrik üretimi için kullanmak istiyorlar.
Bu da bir sorun yaratıyor. Gelecekte de hani su savaşları, su sorunlarının olma ihtimali var. İyi haberlerden bir tanesi daha 2018'de bölge ülkeleri aslında Özbekistan'la ilgili değil ama mesela Hazar Denizi konusunda anlaştılar. Yani ikili anlaşmalar ve çoklu anlaşmalarla aslında sorunların çözülebildiği bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Başka ne sorunlar olabilir diye bakarsak yine biliyorsunuz çizilen sınırlar olduğu için başka bir ülkenin içerisinde işte Özbekler yaşıyor ya da Özbekistan'ın içerisinde farklı etnik gruplar yaşıyor. İş bulma ya da farklı konularla ilgili bunlar arasında çatışmalar çıkabiliyor. Bu bir sorun olarak gündemde. Bunun dışında yine söyleyebileceğimiz uyuşturucudan bahsedebiliriz. Afganistan'da üretilen afyon Özbekistan üzerinden bir rotadan mı sevk ediliyor? Evet. Bu yönde bir sorun söz konusu. Bu aslında sadece Özbekistan'ın değil, tüm bölgenin ve dünyanın bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bir geçiş güzergahı olduğu için bu konuda da bir ciddi sorun olduğunu, bununla da ilgilenilmesi gerektiğini, bu konuda da uygulamalar bulunduğunu söylemek mümkün. Onun dışında sorunu var mı derken dedik ki işte belli uluslararası örgütlere daha uzakta davranıyor. Bunun nedeni nedir? İslami radikalizm ve terör tehdidi de aslında başını ağrıtan konulardan biri. Özbekistan'ın biraz daha içe kapalı gitmesinin, dışa dönük olmamasının nedenlerinden biri de bu. Hizbut Tahrir ve Özbekistan İslami Hareketi sorun teşkil ediyor. Bu konuyla ilgili bir takım karşı politikalarda söz konusu. Onun dışında işte bu muhalif liderlerle ilgili başından itibaren sorunlar yaşandı. Özellikle İslam Kerimov döneminde. İslami hareketlerden bahsedersek, İşte Vahabizmin ülke içerisinde yer edinmeye çalışması, Pakistan'daki Deobendi ekolünün buralarda daha aktif hale gelmeye çalışması, ülkenin bu konuda aslında devletin bu konuda ciddi politikalarla engel olmaya çalıştığı konular arasında. Bu da aslında belli tarikatların, Sufizmin yine daha ılıman olarak ortada olduğunu söylememiz mümkün. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hizbut Tahrir ve Özbekistan İslami Hareketi sorun teşkil ediyor. Bu konuyla ilgili bir takım karşı politikalarda söz konusu. Onun dışında işte bu